Merhaba değerli dinleyicilerim. Korku hikayeleri serimizdeki bu hikayemizde bir gencin yaşadığı akıl almaz paranormal olayları onun ağzından anlatacağım. Bu akıl almaz ürkütücü hikayeyi dinlemeye hazır olun. İyi dinlemeler. Cin Meclisi. Babam bu hikayeye başladığında benim bütün vücudumu bir korku sarar, içimden beni de böyle cinlerle karşılaştırma diye Allah'a yalvarırdım. Dün teyzem bizim evde misafir kalmıştı. Akşam yemeğini yedikten sonra babam, annem ve teyzem üçü oturmuş çay içiyorlar ve geçmiş olayları konuşuyorlardı. Söz dönüp dolaşıp o malum cinlere, periler konusuna gelip dayandı. Babam da kendi gördüğü cinler meclisini anlatmadan duramamıştı. Dediğim gibi babamın bu hikayesi çok korkutucu olduğundan hemen yatağıma girerek yorganıma sarılıp yattım. Babam bana gülerek baktı ve cinler meclisini anlatmaya başladı. Yeni evlendiğim zamanlardaydı. Geçim derdiyle meşgul olduğumdan bağın toprağıyla zamanında ilgilenemedim. Bir gün vakit bulup bağa vardım ki asmalar iyice uzamıştı. Hatta bağlamak için diktiğim çalılardan 2 karış kadar yukarı uzamıştı. Bu sebeple asmaları en kısa zamanda doğrultup bağlamam gerekiyordu. Bağa gitmeye başladığım 4. akşam biraz yağmur yağmıştı. Sanki yağmuru bekleyip duran asmalar daha da uzamışlardı. Salkım olmaya hazırlanan üzümler asma köklerinin üstüne doğru eğilmişler, bağlayıp direkt üstüne almadığım için benden şikayetçi gibi görünüyorlardı. Yarına kadar onları budayıp temizlemezsem hem kendime hem de asmalara yazık olacak diye düşünmüştüm. Asmaları direğe bağlamak için yumuşak dallardan yapılan malzemeyi azalmışım. İkindiden sonra malzeme bitmişti. Asmaları bağlamak için malzeme almaya gideyim dedim. Bir asmayı bağlayacak kadar malzeme kalmış. Ondan sonra pazardan çıkıp geri dönünceye kadar akşam olmuştu. Ne yapmak gerek? Fazla düşünüp vakit kaybetmeden dut, kara ağaç ve söğütlerin ince dallarından bağ yapmak için birazını budadım. Onları budayıp toparlanıncaya kadar bir çay kaynatacak zaman ancak geçmişti. Bağlamada kullanacağım ince dalları bel bağlama sokuşturup asmaların arasına girdim. Ortalık kararıp karanlık çöktüğünde bağ bakım işinden ancak kurtuldum. Elimi yüzümü yıkayıp sarığımı, çapanımı giydiğimde sular kararmıştı. Bağ bakımına gelen komşulardan kimse kalmamış, hepsi şehre dönmüşlerdi. Ortalıkta çekirgelerin cırıltısı ve kurbağaların vıraklamasından başka ses yoktu. Ben bağdan çıktığımda yatsı namazı vakti olmadıysa da yaklaşmıştı. Karanlıkta zar zor yola koyuldum. Babam teyzeme dönüp dedi ki, "Siz bilirsiniz. Bizim bağın etrafı ağaçlık alanlarla çevrili. Geniş yola çıkabilmek için ben o alanlardan yürüyordum. Oralarda sonuçta karanlık ve ürkütücüydü. Lakin ben karanlıkta hiçbir şey aldırış etmeden yürüyordum. Yalnız karanlık olduğu için zorluk çekiyordum. Geniş yola çıkabilmem için arada sadece fırıncı Hemdem'in çalılığı kalmıştı. Babamın hikayesi buraya gelip dayandığında ben yorganıma sıkıca büründüm. Babam sözüne devam etti. Fırıncı Hemdem'in çalılığına doğru birkaç adım yürüdüm. Uzaktan görünen aydınlığı fark edip etrafa baktığımda şaşırıp kalmıştım. Karşımdaki alandan keskin bir ışık süzmesi geliyordu. Yalnız o değil, birilerinin dıgıl dıgıl konuşup gülmeleri, tambur tumbur sesiyle tef, ara sıra dutar, tambur, kemane gibi sazların zayıf ama yürek hoplatan sesleri işitiliyordu. Ben bir müddet kas katı kesilip kalmıştım. Baykuşların yuva yaptığı viranede böyle şeylerin olması gerçekten insanı şaşırtıyordu. Halbuki ben o günün sabahında da oradan geçmiştim. Burada bir ziyafet olsa o zaman bir eseri görülürdü. İşsiz güçsüz gençler gündüz hazırlık yapmışlardı deyip geçtim. Ben ziyafet meclisinin olduğu meydanı dolanıp geçmek isterken duvarın yıkılmış bir yerindeki gedikten atladım. Oho, meydan gündüz gibi aydınlıktı. Ağaçların dallarına fenerler asılmış, yerlere ipek halılar serilmişti. Bir kenara kocaman kalaylı semaverler kurulmuş, cızırtı devam ediyordu. Meydanın ortasına 100 kadar kişi oturmuşlar, dutar, tambur, tef ve davul çalıp eğleniyorlardı. O sırada birisi koşarak karşıma geldi. Eğlenceye katılanlara bağırdı.
İşte Özer abi de geldi dedi. Eğlenceye katılanları hepsi bana döndüler. Gelin gelin Özer ağam, işten kurtuldunuz mu diye sordular. O zaman onlara verdiğim cevabı şimdi hatırlamıyorum. Çünkü iyice sersemlemiştim. Beni çekerek, sürükleyerek sahneye çıkardılar. Adetlerimizde bir meclise girip oturduktan sonra dua edilir. Ancak onların soruları ve yaptıkları ile meşgul olduğumdan dua okumak da aklımdan çıkmıştı. Biraz aklım başıma geldikten sonra meclistekileri gözden geçirdim. Çoğunu bir yerlerde görmüş gibiydim. Dikkatlice baktığımda ise ömrüm boyunca hiç görmediğim yabancılara benziyorlardı. Yalnız onların sanki beni tanıyormuş gibi davranmaları, beni adımla çağırmaları, yaptığım işlerden bahsetmeleri, hatta size anlattığım asmaları bağlamak için bağ olarak yumuşak dalları budadığımı dahi bilmeleri beni çok şaşırtmıştı. Aralarından kim olduğunu bilmediğim birisi, meclisin ileri geleni olsa gerek, "Özer ağama sofra hazırlansın" dedi. Sahnede oturanlardan biri ona karşı çıktı. "Önce eğlenelim, sonra hep beraber hep birlikte sofraya bakarız" dedi ve yüzünü bana çevirdi. "Siz de eğlenceyi özlemişsinizdir. Önce eğlenelim mi?" diye sordu. Karnım aç da olsa misafirliğin gereği olarak onun fikrine katılmaktan başka çarem yoktu. Sazendeler sazlarını akort etmeye başladılar. Sazlardan tambur, dutar, kemane, rubab, çenk, ney ve tev gibilerini biliyor olsam da yine de benim hiç görmediğim bir sürü sazlar da vardı. Sazlar çalmaya başladı. Bir çeşit taksim çalınıyordu. Taksim sihirliydi. Ben yerin dibine girecek gibi ezilmeye, cezbeye kapılmaya, başımı nereye vuracağımı bilemeden iç çekmeye başladım. Sazendeler o taksimi yavaş yavaş hızlandırdılar. Sonunda duramadım. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştım. Neden ve niçin ağladığımı ben de bilmiyordum. Nihayet meşk bitti. Lakin kendisiyle birlikte beni de bitirdi. İki değirmen taşının arasına ezilmiş gibiydim. Kımıldamaya dermanım yoktu. Gözlerimi açtım. Meclistekilerin hepsi de sanki birazdan benim halime gülüyorlardı. Ben kendi halimden utanıp yerin dibine girmiştim. Sazlar ikinci meşki çalmaya hazırlanıyorlardı. Lakin ben önceki meşki dinlemekten perişan olmuştum. Yüreğim güp güp atıyordu. Önceki meşki tekrar dinlesem belki de ecelim gelmeden ölür, yerle bir olurdum. İkinci meşk başladı. Meşk başlar başlamaz vücuduma hayat suyu yürüdü. Kendime ne olduğunu anlamadığım bir zevk hissettim. Meşk gayet neşeliydi. Bu müziğe ne ad verilir bilemiyorum. Bu sırada ortaya 15-16 yaşlarında bir kız çıkmıştı. Saçları kıvır kıvır, yüzü ve gözleri gayet çekiciydi. Üzerinde yeşil kadifeden pileli bir elbise vardı. Birkaç adım atıp ortaya yürüdü. Ayaklarında zilleri şıkırdıyordu. Kız müzikle birlikte oynamaya başladı. Meşk devam ediyor, sanki nefis müziğin rüzgarı oyuncu kızı kendi elinde olmadan hareketlendiriyordu. Dünyayı bir mutluluk, neşeli bir ruh yağıyordu. Sanki yer silkeleniyor, ölüler diriliyor, dağlar ve taşlar gülüşüyor, yıldızlar uçuşuyor, ağaçların dalları titriyor gibiydi. Sonunda mutluluktan içim içime sığmaz oldu. Kendi irademle değil, ne olduğunu bilemediğim bir güç beni yerimden kaldırdı. Kızın yanına varıp ben de oynamaya başlamıştım. Annemle teyzem kendilerini tutamayıp gülmeye başladılar. Benimse gözümün önüne babamın oynayan hali geldi. Babam devam etti. Ben böylece oynamaya başladım. Ne de olsa kızla birlikte oynamaya çalışıyordum. Kız benimle bir müddet oynadıktan sonra kenara çekildi. Ama ben oynamaya devam ettim. Oyunu durdurmak da aklıma gelmiyordu. Adamlar da alkış tutarak benimle alay eder gibi bağırışarak ağızlarını eğip burunlarını büküyorlardı. Ama ben onları aldırmıyor, oyuna devam ediyordum. Bir ara bir şeye çarpıp yere yıkıldım. Doğrulup tekrar oynamaya çalışıyordum. Sonra sertçe düştüm. Epey aradan sonra doğrulup yerimden kalktım ve gözümü açıp etrafıma baktım. Ortalıkta ne adamlar, ne sazlar, hiç kimse ve hiçbir şey yoktu. Kapkaranlık bir meydan. Bir su arkının içinde duruyordum. Ben babamın başından geçen bu olayı öğretmenimize anlatmıştım. O da gülmüştü. "Kuruntu, hayal" dedi. Sordum. "Gerçekten de kuruntu mu?"
Kuruntu bile olsa insanın başına nasıl böyle bir şey gelebilirdi? Gelecek cuma çocuklara bu konuda bilgi verecektim. Sen de o toplantıya katılırsan kuruntunun nasıl olduğunu öğrenirsin, dedi. Ben elbette gelecek cuma okula gidip hocamızdan insanda kuruntunun nasıl ortaya çıktığını dinleyecektim. Vaktiniz varsa cuma günü siz de gelin demiştim. Babamın başından geçen bu olay beni her zaman ürkütür. Babam bir cin meclisine mi, yani bir cin düğününe istemeden de olsa katılmış mıydı? Bazı hüddam hocalarına babam bu olayı anlattığında bir cin düğününe katılmış olabileceğini söylemişler ve ıssız yerlerden uzak durması gerektiği hakkında da uyarmışlar. Aksi takdirde bir aşık cin musallatı kapabileceğini de dikkatle söylemişler. Allah kimsenin başına böyle olaylar vermesin. Siz olun, ıssız, orman gibi yerlerde özellikle akşam ezanından sonra gezmeyin. Babam musallat kapmadan bu olayı atlatmıştı. Ama siz onun kadar şanslı olamayabilirsiniz. Değerli dinleyicilerim, bir gerçek yaşanmış korku hikayesinin de sonuna geldik. Sizler bu hikaye hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Kanalımdaki üyelik avantajından yararlanmak isterseniz ana sayfadaki ekranda şu anda gördüğünüz katıl butonuna tıklayarak üyelik detaylarını görebilir, bronz, silver ve gold üyeliklerden birini seçerek kanalın özel üyesi olabilirsiniz. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.